Merhabalar, bu videoda Ağustos ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Ağustos ayı benim için gerçekten kötü geçen bir ay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Ağustos ayında maalesef en yakın arkadaşlarımdan biri vefat etti. Ayın 19'undan bugüne kadar çok fazla kitap okudum. Bilmiyorum, kitap okumak bana bu konuda iyi geldiğini söyleyebilirim. Çünkü kitap okurken aslında gerçek bir hayatta içerisinde bulunduğunuz konumu, yaşadığınız sıkıntıları bir anlamda da olsa unutuyorsunuz. Kitabın içerisindeki olayları yaşamaya başlıyorsunuz. O sebeple eğer gerçekten bazı konularda stresliyseniz, bilmiyorum, böyle bir süreçte kitap okumak açıkçası bana iyi geldiğini söyleyebilirim. Bu ay ilk okuduğum kitap olan Meg Wolitzer yazmış olduğu Pegasus yayınlarından çıkan Belsar isimli kitap. Bu kitabın aslında konusunu merak ettiğim için almıştım. Kitabımızın baş karakterinde bir tane kızımız var ve Cem diye ismi, evet Reçel ismine geliyordu ve Cem erkek arkadaşını kaybettiği için ruhsal sıkıntılar yaşar ve böylece okuldan da kalmamak için ağır kapı denilen ve çoğunlukla ruhsal rahatsızlıklar ve üzüntüler yaşayan gençlerin gitmiş olduğu okula gitmeye başlar. Yatılı bir okuldur ve burada yaratıcı yazarlık dersleri almaya başlar ve bu yaratıcı yazarlık derslerinde enteresan şeyler olacaktır. Belsar isimli bir dünyaya gidecektir ve Belsar isimli dünyada kaybettiğiniz insanlarla tekrar buluşabileceğiniz bir dünyadır. Çok ilginç bir konusu vardı ve kitapta eğer Sylvia Plath seviyorsanız kitabın tümü Sylvia Plath Sırça Fanus kitabı üzerinden geçiyor. O sebeple okumanızı tavsiye ederim. Bu ay okumuş olduğum diğer bir kitapta yeni çıkmış olan Efesus yayınlarından yazarı Fatma Katırcıoğlu'nun yazmış olduğu Eksik isimli kitap. Aynı zamanda yukarıya etiket olarak ekliyorum. Eğer detaylı incelemesini merak ediyorsanız yukarıdaki etiketten tıklayarak detaylı inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Eksik isimli kitap aslında biraz okuma tembelliği yaşıyorsanız sizi okumayı tekrardan sevdirecek, alıştıracak bir kitap. Ben bu kitabı 2 günde bitirmiştim. Konusuna geçersek Sedef isimli bir kızımız vardır. Bir gün Toprak isimli bir adamla tanışır. Fakat Toprak'ın zaten bir nişanlısı vardır, evlenecektir. Fakat Sedef'e de ilgi duymaya başlar ve çok geniş gönüllü, kadın haklarını savunan feminist kadınları çok sinirlendirecek bir karakterdir. Sedef de bu ikili yol ayrımında kalmıştır. Bu ay okuduğum diğer kitapta Aslı ile beraber okuma maratonunu okumuştuk. Kitabın metnini çok duydum. Çok fazla Booktuber bu kitabı önerdi. Çok fazla Bookstagram bu kitabın fotoğrafını paylaştı. Benim sevdiğim tarzda kitaplar olabileceğini düşündüğüm için direkt serinin kendisini almıştım. Şuradan da göreceğiniz gibi. Kızın ismini bile unuttum. Ana karakterimiz bir hastalığı vardır. Başkomutan babası da onu böyle çok emirler vermekte ve kızımız böyle bir kapana kısılmış gibi hissediyor. Ve bir gün evden çıkıyor. Çok sevdiği, aşık olduğu bir çocuk var. Onu takip ediyor ve beraber aslında ölmeden önce yapılacaklar listesini yaptıkları bir kitap. Kitabın başlangıcı evet güzeldi ama sonradan gerçekten beni çok sıkmaya başladı. Gerçekten bana çok ergen kitabı gibi gelmeye başladı. Bu sebeple kitabı maalesef beğenmedim ve 10 üzerinden 4 puan verdiğim, vakit kaybı olarak gördüğüm, bana hiçbir şey kazandırmayan bir kitap olarak kaldı maalesef. Tabi okumak isteyenleriniz varsa okuyabilirsiniz. Diğer okuduğum kitap ise, bu kitabı da çok sevdim. Uzun zamandır kitaplığımda bekleyen bir kitaptı. O da Con Tobin'in yazmış olduğu Everest yayınlarından çıkan Brooklyn isimli kitap. Brooklyn aynı zamanda sinemaya uyarlanmış bir eser. 1950'lerin İrlanda'sında geçen bir öykü. Alice isimli kızımız ailesinden uzakta başka bir ülkede okumaya ve çalışmaya gider. Aslında bu kitabın ailenizden ayrı başka şehirde üniversiteye gidiyorsanız başka bir ülkede kitabın sizlere hitap edeceğini düşünüyorum ve bu kitapta en fazla dikkatimi çeken şey de, bana ilginç gelen şey, ilk defa bir yazar böyle bir konuya çünkü parmak basmış. O da içinde bulunduğunuz zaman ve koşulların kadar alışıyorsanız, oradan kopup başka bir yere gittiğinizde oraya adapte olmanız ve eskileri unutmanız, sonra oradan koptuğunuzda orayı özlemeniz, çok enteresan bir konusu var. Bu ay son okuduğum kitap ve hala maalesef bitiremedim. Kaç sayfam kaldı? 100 sayfam falan kaldı. Şu kadar, bu kadarını okudum. Alexandra Coats'un yazmış olduğu Pegasus yayınlarından çıkan ve kitap yorumunda 5 kitap 20 lira mıydı? Öyle bir şeydi. O kampanyadan aldığım Tepetaklak isimli bu kitap. Kitabın aslında fazla büyük beklentilerle de başlamadım okumaya ama maalesef kitap hayatımda okuduğum en kötü kitaplardan biri olmaya aday şu an. Bir haftadan kısa bir sürede 1 kilometre çapındaki Persopon asteroidi gezegene çarpacak. Rotası değiştirilemiyor ve bu dünyaya çarpacak olan asteroid dünyanın sonunu getiriyor ve buradaki karakterlerimiz de bir şekilde hayatta kalmaya ve kendileriyle yüzleşmeye çalışmalarından bahsettiğini bize söylüyor ama maalesef 230. sayfasına geldim ama dünyanın sonunun yaklaştığına dair
henüz bir işaret göremedim. Yani kitabın konusu bize vaat edilen aslında bu kitabın içerisinde yok. Yani bu kitaptaki karakterler dünyanın sonunun geldiğine dair hiçbir şey hissetmiyor. Hiçbir eylemde bulunmuyor. Yani salak gibi duruyorlar açıkçası. Kitabı maalesef bitireceğim, artık elimde sürünüyor. Ama okuduğum en kötü kitaplardan biri olmaya da aday. Yani bu kadarmış. Başka da okuduğum kitap bu ay yok. Yani ben bu ay 3, 4, 5 kitap okudum bu şekilde. Bayağı fazla sayfa ediyor. Bilmiyorum, kitap okumak bana şahsen iyi geliyor. İyi ki kitaplar var. İyi ki kitaplar dostumuz. Siz bu ay neler okudunuz? Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.